İslam Memiş'ten çok konuşulacak dolar yorumu. Haziran'da operasyon var. Bu kış çok sert geçecek. Dolabınızı 2 kat doldurun. Dolar yükselişini sürdürüyor, altın hareketlendi. Ekonomist İslam Memiş'ten çok konuşulacak dolar yorumu geldi. Haziran'da dolar operasyonu var, altın ve emtia fiyatları artacak. Soygun düzeni tıkır tıkır işliyor. Gıda krizi kapıda, memlekete gidenler dolabını 2 katı doldursun. Ev, araba, emlak, arsa fiyatları tavan yapacak. Düşüş hayal. Dolar yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları ise hareketlendi. Piyasalar altın ve dolar fiyatına kilitlendi. Dün 900 TL'nin altın inen gram altın, kapalı çarşıda 920 TL'yi gördü. Son 6 ayın rekorunu kıran dolar ise 16 TL seviyesine hızla ilerliyor. Altın yükselir mi, dolar daha da yükselecek mi? Aylardır ekonomi gündemini meşgul eden bu iki sorunun cevabı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar fiyatı, emlakta oluşan balon ve gıda kriziyle ilgili çok çarpıcı uyarılarda bulundu. Dolar için Haziran'ı işaret eden Memiş, kış çok sert geçecek, dolaplarınızı doldurun uyarısı yaptı. Dolar ve altın fiyatı için tarih veren İslam Memiş, sistemi kurdular tıkır tıkır işliyor, diyerek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Büyük soygun var, paranızı koruyun. İşte İslam Memiş'in kendi YouTube kanalında yaptığı, çok konuşulacak açıklamaları. Geçtiğimiz hafta dünyada servet el değiştiriyor, varlıklarınıza sahip çıkın, servet sahiplerinin ekmeğine yağ sürmeyin diye uyarmıştım. Alım-satım hayali içerisinde olmayın, sosyal medya operasyonları ile varlıklarınızı satarsanız ziyan edersiniz. Küresel piyasalarda silkeleme operasyonu ile kripto ve emtia tarafında hızlı bir çöküş oldu. Dolar varlıklarında ise hızlı bir yükseliş oldu. Şimdi soru şu. Ons altında geri çekilme olduğunda kim alıp satıyor? Çok güzel bir soygun var dünyada. Mekanizma tıkır tıkır işliyor. Merkez bankaların kurduğu bu sistem siz alım-satım ile kazanın, siz zengin olun diye değil aksine sizin cebinizdeki almak için kuruldu. Hem rant hem maliyet arttı, ucuz ev hayal. Emlak piyasası ile alakalı olarak geçtiğimiz yıllardan bu yana aynı şeyi söylüyorum. Emlak fiyatları düşmeyecek. Bu konuda iki şeye dikkat etmek lazım. 1 milyondan 5 milyona çıkan, yabancı yatırımcı sayesinde kabaran balon patlayacak. Ancak mahalle arasında, orta gelir grubunun aldığı konutlarda yükselmeye devam edecek. Her iki tarafında ortak noktası yükselecek olması. Ancak birisi rant yüzünden diğeri gerçek maliyet ve enflasyon nedeniyle artıyor. Eğer orta grup bir geliriniz varsa ev fiyatları düşmeyecek. Her yıl üstüne koyarak devam edecek. Türkiye'de hep bir fırsatçılık hikayesi görüyoruz. Otomotiv sektöründe çip krizini kullanarak balon oluşturdular. Herkes araba aldı. Fiyatlar yükseldi, parça fiyatları arttı, kasko ve sigorta maliyetleri yükseldi. Ne oldu sigorta şirketlerinin ekmeğine yağ sürdünüz? Mazot fiyatları arttı artık araba kullanma oranı düştü. Bayramda gördük şehir dışına çıkanlar %20'yi geçmedi. Eskiden tek elle araba kullananlar şimdi iki gözü önde iki gözü arkada sürüyor. Kış çok sert geçecek, dolabınızı doldurun. Enflasyon rakamları tüm dünyada yükselmeye devam ediyor. Bugünler geçecek düşüncesine sahip olanlar bana göre hikaye. Mevsimsel etkilerden dolayı belki biraz gerileme olabilir. Hasat zamanı özellikle meyve sebze fiyatlarında düşüşü getirebilir. Ancak bu durum gıda enflasyonunun önüne geçecek diye bir durum yok. Eskiden pazara gittiğimizde çuvallarla alıyorduk. Şimdi taneyle alıyoruz. Keşke o kadar gıda ve su israfını bilinçli bir toplum olarak yapsaydık. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Selçuk Geçer bu sefer kendisini bile aştı, 3 haneli dolar kuru tahmini ağızları açık bıraktı. Kur önce 30 sonra 100 Türk Lirası. Selçuk Geçer dolar yorumu son dakika gündeme bomba gibi düştü. Daha önce de dolar kuru için açıkladığı yüksek rakamlar ile dikkat çeken ünlü isim 3 haneli dolar kuru için tarih verdi.
yapmış olduğu yüksek tutarlı dolar kuru tahminleri nedeniyle kamuoyunda "felaket tellalı" adı ile anılmaya başlanan Selçuk Geçer yeni dolar tahmini ile bu sefer kendisini bile aştı yorumları yaptırdı. Dolar kurunda sık sık yaptığı yüksek rakamlı tahminler nedeniyle Selçuk Geçer hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK tarafından soruşturma başlatılmıştı. Son olarak dolar kuru 30 Türk Lirası olacak yorumları ile büyük yankı uyandıran Selçuk Geçer, dolar kurunun 30 Türk Lirası seviyesinin ardından 50 Türk Lirası ve 100 Türk Lirası seviyesini bile görebileceğini söyleyerek tahminlerini ileri bir boyuta taşıdı. Selçuk Geçer son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları ve gelen zam haberlerini değerlendirerek gelen zamların dolar kurunu da tetikleyeceğini iddia etti. Dolar kurunda yükseliş var mı? Uzmanların dolar yorumları ne yönde? Amerika'dan gelen ekonomik verileri değerlendiren Selçuk Geçer, Türkiye'de yaşanan ekonomik verilere göre Amerika'nın işleri yoluna koymaya başladığını belirterek dolarda yaşanan güçlenmeye dikkat çekti. Son yayılmadığı videosunda Amerikan Merkez Bankası Fed tarafından açıklanan faiz kararı nedeniyle dolar kurunun artık 17 Türk Lirası olmasının kesinleştiğini belirterek, doların sonrasında 30 hatta 100 Türk Lirası seviyesini görebileceğini iddia etti. Selçuk Geçer dolar yorumu son dakika, dolarda yükseliş sürecek mi, dolar şişti mi? Dolar kurunda şişme yaşandığı iddialarını yalanlayan Selçuk Geçer, şu anda Türkiye'de en ucuz olan şeyin dolar ve euro olduğunu belirterek fiyatlarda inanılmaz bir baskı olduğunu iddia etti. Tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının arkasında dolar kurunun baskılanmasının yattığını belirten Selçuk Geçer, dolar kurunun aslında patladığını ve gerçek maliyetinin şu andaki değerinin çok daha üzerinde olduğunu söyledi. Dolar kurunun bugünkü gerçek değeri kaç Türk Lirası? Hükümetin dolar kurunu büyük bir baskı altında tuttuğunu iddia eden Selçuk Geçer dolar ve euro kurunun bugünkü gerçek değerinin 22 Türk Lirası olduğunu belirterek bu fark nedeniyle tüm ürünlerin fiyatlarında büyük bir zam yağmuru yaşandığını söyledi. 1 dolar 30, 50, 100 Türk Lirası olur mu? Amerikan Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası tarafından faiz artırımı hamlelerinin süreceğini belirten Selçuk Geçer büyük bir ekonomik bunalımın içerisinde olduğumuzu belirterek, yarın öbür gün bir kur kırılması olacak, bugün 15 lira olan dolar, 100 lira olacak. Aradaki farkı size ödetecekler. Nasıl olacak, yok daha neler döviz, 50, 100 olur mu demeyin. Göreceksiniz. Geçmişte aynısı yaşandı, dilerek dolar kurunun 100 Türk Lirası olacağını iddia etti. 1 dolar 30, 50, 100 Türk Lirası olur mu? Amerikan Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası tarafından faiz artırımı hamlelerinin süreceğini belirten Selçuk Geçer büyük bir ekonomik bunalımın içerisinde olduğumuzu belirterek, yarın öbür gün bir kur kırılması olacak, bugün 15 lira olan dolar, 100 lira olacak. Aradaki farkı size ödetecekler. Nasıl olacak, yok daha neler döviz, 50, 100 olur mu demeyin. Göreceksiniz. Geçmişte aynısı yaşandı, dilerek dolar kurunun 100 Türk Lirası olacağını iddia etti. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen,
Bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.